Merhaba sevgili kalem severler. Yeni bir kalem videosuyla daha karşınızdayız. Bir kalem firması üzerine biraz sohbet etmek istedim. Elimde şu anda bir örneği olan ama daha önce de çeşitli kalemleri elimden geçmiş. Senatör firmasıyla da bazı yönlerden benzeşen e, ve birçok kişinin senatörle yani Merz Krell firmasıyla e, benzeştirdiği modellerinin bazılarının neredeyse aynı olduğu bir firma. Reform firması Almanya'nın köklü firmalarından biri. Üzerine aldığım notlarla huzurlarınızdayım. İnternette çeşitli forumlardan derledim bu notları. İnsan öğrendikçe firmaları ve bu firmaların tarihlerini öğrendikçe inanın bazen şaşırıyor. İlginç şeylerle karşılaşıyor. Aydınlanıyor. Şimdi dolma kalemle ilgilenen kişiler biraz takıntılı oluyor açıkçası ve bazı firmalara karşı da ön yargıları oluyor. Ben iki tane firmaya karşı Türkiye'de ciddi ön yargılarla karşılaşıyorum. Mesela Senatör firmasının kalemlerinin evet çok üst düzey kalemler olmadıklarını biliyorum. Gerek işte kullanılan malzemeler gerek uçlarıyla. Gerçi bütün kalemler için bunu asla söyleyemeyiz. Çünkü kaliteli uçlara sahip ve güzel tasarımlı kalemleri de mevcut. Az sayıda da olsa zaman zaman karşımıza da çıkıyor bu kalemler. Ama piyasaya fiyat performans ürünleri üreten bu iki firma Türkiye'de yeterince hak ettiği değeri görmeyen firmalardan. Şimdi aldığım notlar üzerinden konuşayım biraz müsaadenizle. Biraz uzun bir video olabilir. İlgilenenler sadece yazım örneğiyle ilgilenenler videoda ileriye alarak o bölümü izleyebilir. Reform firması notları sizde görün diye biraz yaklaştırdım. 1930'lu yıllarda Heidelberg şehrinde Almanya'da kuruluyor. Ve piyasaya parça tedarikinde bulunan bir firma aslında. Bu konuda ün yapmış. Yıllarca da böyle çalışıyorlar. 1929'da Kaweco firmasının ilk iflasından ayrılan bazı mühendisler tarafından kuruluyor. Ve oradan bazı makineleri satın alarak özellikle enjeksiyon sistemini de geliştirerek piyasada isim yapıyorlar. Enjeksiyonlu yani işte kalemin pistonuyla gövdesini birleştirerek enjeksiyon yaparak bazı kalem modelleri üretiyorlar ve bu kalemler piyasada çokça tutuyor. İlk kalemlerini Reform adı ile ancak 1960 yılında çıkarıyor bu firma. 1999 yılındaki ilk iflası ve 2003 yılında tamamen kapanmasına kadar da Reform ismiyle üretimler yapıyorlar 60'lı yıllardan itibaren. Dolma kalemleri genellikle kitleye hitap eden yani genel kitleye hitap eden kalemler, fiyat performans kalemleri daha önce de belirttiğim gibi. Fakat bu kalemler piyasadaki ucuz kalemlere göre daha kaliteli, hafifçe esnek ve çoğunlukla ince yazımlara sahip kalemlerdir. Medium uçları bile oldukça ince yazıyor birçok firmaya göre ve ilgi görüyor. Yani özellikle bayanlar tarafından ilgi gören kalemler ürettiklerini de söyleyebilirim. Buna benzer kibar kalemler üretiyorlar. Uçları hoş, kaliteli ve esnek uçlar. Hafifçe esnek ama çok esnek değil. Semiflex bile diyemeyiz. Neredeyse springy diyebileceğimiz yani çok hafif yaylanan kalemler üretiyorlar. Esnek kalemleri de var yalnız onu da belirteyim. Oldukça esnek. Semiflex ve hatta semiflex'in az çok üstü sayabileceğimiz kalemleri de var. Ne yazık ki elimize fazla geçmiyor bunlar. Piyasada da az miktarda var. Türkiye'ye pek girmemiş anlaşılan. 1970'li yıllarda Türkiye'de genellikle bu kalemin benzeri kalemler satılmış takım halinde. Bir tükenmez ve bir dolma kalem olarak. Ama bahsi geçen o kaliteli esnek kalemlerden Türkiye'ye pek girmemiş. Almanya'da satın alanlar olmuş zaman zaman denk geliyoruz. Güzel uçlu olan, esnek uçlu olan kalemleri de var. Firma Kaweco'nun 1929 iflasından sonra açıldı. Önce Certo ya da Serto mu diye okunuyor bilmiyorum. Certo diye yazılışı.
markasıyla tanınmış ve piyasaya genellikle malzeme tedarik etmiş. Ünlü firmalara uç yapmış. Efendim bazen tam takım kalemler üretmiş. Biraz sonra onlara da geleceğiz. Daha sonra kanatlı bir R harfi. Şöyle ortada el yazısıyla bir R harfi. Şu şekilde. Şöyle bir R harfi var. Onun da her iki yanında şöyle kanatlar var iki tarafta. Çok iyi yapamasam da aşağı yukarı böyle bir simgesi vardı. Kalemin genellikle şu üst kapak bölümünde bulunurdu. Bu kalemde kullanılmamış. Şurada bir R harfi var. Bazen de kalemin bu bölümlerine bir R harfi, bakın çok hafifçe görünüyor, basmayı tercih etmişler. Bazen sadece R harfi, bazen de kanatlar şeklinde. Şu kanatları daha güzel tabii ki orada. Ben çizebildiğim kadar çizdim sizlere. Çok estetik bir logosu yok bence. Ama bu logoyu bir kere kullanmışlar ve yıllarca da devam ettirmişler. Fabrika aslında Herlitz gibi, Geha gibi, hatta bir duyum olarak söylüyorum, zaman zaman Senatörle birlikte Pelikan'a da birkaç parça ürettikleri dönemler olduğunu duydum. Aslında Pelikan birçok ürünü kendi fabrikasında üretiyor ama belki sıkıştıklarında, özellikle 120 modellerinden birkaçında e, böyle şeyler olduğunu biliyorum. Mesela Pelikan 120 Mers Kreller Senatör fabrikasına ürettiriliyor. Ondan eminim. Reform fabrikasında da bazı uçların basıldığını, özellikle Pelikan Silvexaların, çelik uçlu olanların basıldığını duydum. Bunlar okuma da değil, genellikle konuşulan, piyasada söylenen şeyler. Fabrikaların modellemelerine bakarsanız, uç modellemelerine, aslında bunun doğru olduğunu da söyleyebiliriz. Mümkün en azından. Cross gibi, AT Cross diyor gerçi internet bilgileri. AT Cross tam olarak nedir bilmiyorum. Varsa bilenler yorumlara yazsın. Yine bu kalemlere çok benzeyen Eliz modelleri. Mesela çok şaşırıyordum eskiden. Senatörün aynı kalemine benzeyen bu Eliz ya da işte Paris'in sembolü olan Eyfel Kulesi'nin adını taşıyan, birazcık Eyfel'in yazılışını değiştirmiş bir firma daha var, Eiffel diye. Mesela o işte Dunhill, Dupont gibi genellikle çakmak ve aksesuar üreten ve altın kaplama ürünler üreten firmalara da üretim yaptığını görüyoruz. Hatta bunlardan biri de Cartier, Carandaş, Christian Dior. Ya bu ünlü markalara güzel kalemler üretmiş. Fakat markalamasında Reform ismi geçmemiş tabii ki. Carandaş, Cartier, Dupont, Dunhill isimlerini basmış. Tam takım kalem takımları üretmiş ve oldukça da sevilen hediye setleri yapmış. Bir firmadan bahsediyoruz. Reform firması da asıl gelirini burada elde etmiş ve bayağı yüksek üretim adetlerine ulaşmış bir firma. Bu konuda, özellikle hediye setleri konusunda uzmanlaşmış bir firma olduğunu görüyoruz. Ben bu hediye setleri hala internette satan arkadaşlar görüyorum. Avrupa'dan satın almıştık yıllar önce, işte emeklilik hediyemizdi diye çeşitli markaların setlerini görüyorum. Aslında Reform'un klasik basit modellerinin altın kaplama örneklerinden başka bir şey değil birçoğu. Yani kalıp makinelerinde Reform'un kalıplarını kullanarak, işte mesela şu kalemi almış, üzerine sadece haddelenmiş altınla kaplamış. Biraz da motif çizmiş. Bazıları motifli, elmas kesim motifli olanlar var. İşte çeşitli işlemeler yapılanlar var. Mücevher takılanlar var. Ama temel kalıba baktığımda bana çok tanıdık geliyordu. Nedenini şimdi anlıyorum. Aslında Reform'un üretimi olan bu kalemler daha sonra Carandaş, Cartier, Dupont gibi çok ünlü aksesuar setleriyle beraber. Mesela çakmağın yanında o Dupont'un meşhur çakmak, Cartier'in meşhur çakmaklarıyla set olarak satılmış hediyelik setleri, özellikle erkeklere hediye edilen setlerde satılmış ve böyle tanınmış. Firma 60'lı yıllarda Avusturya'da batan Degussa firmasını ve bir diğer uç firması olan Rupp firmasının kalıp makinelerini almış ve onların uçlarının kalitesinde
uçlar üretmiş. Mesela Senatör'de de Degussa uçlar vardır. Degussa'yı şöyle tanıyabilirsiniz. İki firma, sesten dolayı özür dilerim, yan daireden yüksek bir su sesi geliyor. Kusura bakmayın. Bazen yapacak bir şey yok. Şöyle bir simgesi vardır. Açıkçası bu uçlar klasik uçların çoğundan daha iyidir. Makine çok önemli uçlarda. Ucun üretildiği şuradaki simgeden bahsediyorum. Yarım güneş şeklinde bir diamond simgesi, yani elmas simgesi olarak geçiyor İngilizce forumlarda. Elmas diye adlandırmışlar. Diamond diyorlar. İçinde bir yarım güneş. Bir tarafı ışıklandıran, diğer tarafı ışıklandırmayan bir güneş simgesi var. Rup firması ile ilgili açıkçası hiçbir bilgim yok. Hiç de denk gelmedim. Belki denk geldik de o fabrikaya ait olduğunu bilmiyoruz uçların. Ya da daha doğrusu ben bilmiyorum. Oldukça beğenilen uçlar ürettiler kalemlere. Mesela şu kalemin ucundaki ucun muhtemelen Rup firmasının uçlarından olduğunu düşünebiliriz. Çünkü bu bir Degussa uç değil. Muhtemelen Rup firmasından aldıkları kalıplama makinasıyla ürettikleri uçlar bunlar. 10-15 milyona yakın kalem üretip satan bir firmadan bahsediyoruz. Ve kalemlerin aynı zamanda malzemelerini işte ve parçalarını da garanti kapsamında üreten bir firma. 10-15 milyon adete yakın kalem, kalem takımı ve uç üreten bir firma durumuna gelmiş ve zenginleşmiş. Ancak 1999'da bir ekonomik darboğaz neticesinde firma batmış ve 2003 yılında bir kurtarma operasyonunun başarısızlıkla sonuçlanmasıyla firma tamamen kapatılmış ve şimdi çok ilginç bir bilgiye geliyorum. Birçok kişinin kafasını karıştıran Iridium Point Germany ifadesiyle Çin'den gelen kalemlerin aslında nereden geldiğini de öğrenmiş olacağız böylece. Bu firma batınca uzak doğulu uyanık Çinli kardeşlerimiz çok da doğru bir iş yapmışlar tabii ki. Bu firmanın makinelerini ve patentini satın alıyorlar. Ve Iridium Point Germany yazan uçları Çin'de basıyorlar. Tabii ki bunların çoğu çelik uçlar. Çoğu değil, hepsi çelik uçlar. Ve ne yazık ki eski kaliteden de çok çok uzak. Yani burada kullanılan işte alaşımları kullanmıyorlar. Sadece aynı şekilde uçlar üretiyorlar ve üzerine Iridium Point Germany yazıyorlar. Tabii ki bunlar Alman kalemi zannediliyor kalemden çok anlamayanlar tarafından. Bu uçlu kalemlerin aslında Almanya'ya ait olmadığını bizler biliyoruz ama nereden kaynaklanıyor? Bu German ifadesini nasıl basıyorlar? Uçlar da hiç fena değil. Yani çok iyi değil. Bunlar kadar iyi değil ama kötü de değil. Nasıl oluyor falan diye düşünüyorduk. Şimdi kaynağını ben öğrenmiş oldum. Size de bu bilgiyi aktarmak isterim. Şimdi şuradaki boşlukta yazı örneği üzerinde çalışalım. Kalemin ucu aslında çelik bir uç. Ancak üzeri altın kaplama. Kalemin çeşitli yerlerinde de mesela şu bölümde, şu incecik bölümde şurada altın kaplama, bir miktar altın kaplama olduğunu düşünüyorum şurada. Belki de değil, emin de değilim ama kalemin içinde bir konvertörü var. Senatör kalemlerine, Senatör Concord 500 modeline benziyor. İçinde pek mürekkep yok. Haftalardır da yazmadım ama yazacağından %100 eminim. İçinde azıcık bir mürekkep dahi olsa yazan bir kalem. Enteresan şekilde başarılı bir kalem. Yani çok da uygun fiyatlara alabiliyorsunuz. Piyasada buluyorsunuz hala. Ben bu kalemi mesela Tantik sitesinden almıştım galiba. Yani ne kadar aldım? 150-200 lira civarında. Belki de daha uygun bir fiyata. Çok hatırımda değil. Kalemin tek kusuru şu uç bölümüne, kapağın içerisine bazen mürekkep birikmesi yapabiliyor. İçinde de güzel bir plastik koruyucu var. Görünmüyor mu bilmiyorum. Şöyle göstermeye çalışıyorum ama içinde beyaz bir plastik koruyucu var. Uç içerime çok başarılı bir şekilde geçiyor. Ancak şuradaki çizgiden itibaren şu uçta bazen mürekkep bulaşmaları olabiliyor. Şu kapağı arada bir temizlediğinizde o problemle de karşılaşmıyorsunuz. Kapak arkasına çok güzel geçiyor. Yani başarılı bir tasarımı var. Elde şu plastik bölüm gayet güzel oturuyor. Şöyle bir yazalım. Açıyı da çok bozmadan.
Mesela markayı yazalım. Bastırmadan yazdığınızda reform ifadesini nasıl oluyor görelim. Genellikle ince yazımlı uçlara sahip bu firmanın kalemleri. Medium uçları dahi oldukça kibar, hoş uçlar. Bastırmadan yazdığımda bu ucun yazımı bu şekilde. Ancak springy olarak adlandırdığı dolma kalemcilerin ona benzer bir hafif esneme payı da var. Evet. Bakın kağıt kaliteli değil. O yüzden biraz kanama yaptı. Ancak mürekkep salınımını artırıyor. Bu arada mürekkep de bitti. Şöyle bir hafif sallayalım. Keşke mürekkep koysaydım başlamadan önce. Ama şimdi geldi gördüğünüz gibi. Hafifçe esneyen bir kalem. Biraz mürekkep koyup devam edeyim ben videoya. Şöyle bir mola verelim öncelikle. Evet, yeniden merhaba. Mürekkebimizi koyduk. Waterman Encre Blue Inspiration diyor. Inspired Blue. Bu model mürekkebin adı. Merak edenler olursa onu da söyleyelim. Evet, devam edelim. Biraz yaklaştırsak mı şöyle hafiften? Evet, şöyle açımızı da ayarlayalım. Yeniden yazalım. Arkasına notlar aldığım bölümün arkasına yazıyorum. Kağıt Metexa'nın en kalitesiz 60 gram kağıdı. O yüzden biraz problem verdi demin. Kanama yaptı. Çok bastırınca problem verdi. Keşke daha kaliteli bir kağıtta yazsaydık ama başladığımız gibi devam edelim. Bastırmadan yazdığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde yazan bir kalem. Son derece kibar yazan. Şuraya bir hafif şöyle yapsak daha doğru olur. Reform bastırarak yazdığımızda hafif springy özelliği gösteren, hatta kısmen esnek olan bir kalem. Springy'lerin birçoğundan daha esnek. Benim gördüğüm en springy kalem Cleo Scribent marka. Alman yine. Esnek olmamasına rağmen springy'nin şahı o, ama bu da hafifçe esneyen bir kalem. Yazıya varyasyonlar katma özelliği var. Daha kaliteli bir kağıda geçeyim. Neye geçelim? Evet, şuradan bir Oli eskiz defteri alalım. Boş bir sayfa açalım. Yok mu boş bir sayfası? Şu arka bölüme geçelim. Yani sizleri bekletiyorum ama kaliteli kağıtta daha farklı olacağı için göstermek istiyorum. Evet, şuraya yeniden yazalım. Mesela ne diyelim? İsimler yazalım mesela. Bakın bastırdığınızda hafif bir varyasyon verebilme özelliği var bu kalemlerin. Yalnız ucuna çok eziyet edenler görüyorum. Ucunu yamultanlar görüyorum. Belli bir seviyede esnetmek gerekiyor bu kalemleri. Çok fazla bastırıp açabilirsiniz ucunu ama o uç bir daha toparlanmayabilir. Yamultulmuş uçlar görüyorum. Dolaptaki birkaç satıcıda olan kalemler. Bu aynı ismi bastırmadan yazalım mesela. Farkı görün diye böyle yazıyorum. Mürekkep salınımı azalıyor. Son derece ince ve güzel yazıyor ama yani yazıya bir varyasyon katmamış oluyorsunuz. Mesela bir de Arif yazalım şuraya. Hafifçe esneyen bir uca sahip. Çok güzel bir F olmadı ama ne yazalım mesela? Cemil yazalım. Sevdiğim isimlerden biridir nedense. Hurşit yazalım. İsimlerden madem böyle gidiyoruz. Hafifçe esnettiğinizde yazıya varyasyonlar kattığını görüyorsunuz. Fakat yine söylüyorum, bu kalemler çok esnetilmemeli. Uçları bazen eziyet görüyor. Tabii ki çok esnek uçlu olanları da var ama bu modellerde, bu çelik uçlu kalemlerde çok yapılmamalı bu. Çünkü kalem ucunu toparlayamıyor. Daha sonra düzeltmek için de kalemin ucunu sökmeniz
ve düz bir yüzeyde kalemi penseyle şununla bununla uğraşırken mahvetmemeniz lazım. Bayağı hassas işler. Ucu geri toparlayamayabilirsiniz. Şöyle yakından, daha da yakından göstereyim isterseniz. Bu yazıların farkına bakın işte. Yani hafifçe springy ya da işte çok hafif esnek bir kalem yazıya nasıl güzellik katıyor görüyorsunuz. İki hurşitin farkını görün. Evet, benden bugünlük bu kadar. Reform kalemleri tanıttım size. Umarım bir faydam olmuştur. Bu kalemlere rastlarsanız uygun fiyatlı olarak alabilirsiniz. Türkiye'de çok ilgi görmüyor. Yani güzel kalemler, hiç fena değil. Senatör'ün birçok kalemi, Reform'un birçok kalemi bence piyasadaki ucuz fiyatlı ama hani 1.000 lira civarına satılan kalemden dahi daha iyidir diye düşünüyorum. Bu benim kanaatim. Ama tabii ki zevkler, anlayışlar farklı olabilir. Benim düşüncem böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.